Öğrenmek bu hayatta kazanabileceğimiz belki de en iyi alışkanlık. O yüzden şu anda bir öğrenciyseniz ne mutlu size. Tek işiniz öğrenici olmak. İleride başka şeyler yapmaya başlayınca bu özelliğinizi, bu huyunuzu kaybetmemeye çalışın. Peki iyi bir öğrenici olmanın sırrını söyleyeyim mi size? Öğretmen olmak. Öğretmen olmak derken sadece bir meslek olarak öğretmenlikten bahsetmiyorum. Herhangi bir konuyu öğrenmeye çalışırken izlenebilecek bir yöntemden söz ediyorum. Diyelim ki bir öğrencisiniz ve bir sınava hazırlanıyorsunuz veya bir çalışansınız, bir girişimcisiniz ve bir sunuma hazırlık yapıyorsunuz. Öğrenilecek olan o konuya nasıl hazırlanmak lazım? Nasıl ders çalışmak lazım? Soru bu. Bu soruya benim cevabım sadece 3 kelimeden ibaret. Ünlü fizikçi Richard Feynman 4 adımlı bir strateji öneriyor. Ama bütün bunları açıklamadan önce nasıl çalışmamak gerektiği konusunda Stanford Üniversitesi'nde bir öğrenme uzmanı olarak çalışan Profesör Candace Till'in şu 5 uyarısına kulak verelim. 1. Altını çizme, not al. Diyor ki satırların öyle altını, üstünü filan çizmeyi bırakın. Tümüyle bir zaman kaybı bu. Sırf altını çizdiğiniz için o konuyu daha iyi öğrenmiş olmayacaksınız ki. Peki ne yapalım? Kitap okurken ya da bir konuyu çalışırken altını çizmeye değer bulduğunuz bir sözle karşılaşırsanız, bir fikirle karşılaşırsanız o fikri kendi sözlerinizi, kendi düşüncelerinizi kullanarak tekrar ifade etmeye çalışın. Yani notlar çıkartın. Benim bu videolarda yapmaya çalıştığım gibi o konuyu kendi hikayenizin bir parçası haline getirin. 2. Zor olduğunu bil. Öğrencilerde genellikle şöyle bir yanlış kanı var. Eğer bir konuyu çalışırken zorlanıyorsam demek ki o konuyu öğrenemiyorum. Tabii böyle düşününce hemen öyle zor bir konuyla karşılaştığında o konuları atlayıp ya da erteleyip çalışılması kolay, hemen anlaşılabilen, hemen öğrenilebilen konulara geçmeye çalışıyorlar. Yani bir anlamda potansiyellerini ziyan ediyorlar. Oysa önce zor olandan başlamak lazım. Ve başlarken o konunun zor olduğunu bilerek ve kabullenerek. Çünkü öğrenmek dediğimiz şey aslında o zorluklarla mücadele sırasında gerçekleşiyor. 3. Sıkıştırma. Son ana bırakma. Biliyorum, işe yarıyor bu teknik. Son geceye kadar erteleyip son gece şöyle bir güzel yumulup derslerin üzerine çalıştıktan sonra ertesi günde hemen sınava girip çok güzel notlar almak mümkün. Bunu benim de yaptığım oldu öğrencilik hayatımda. Ama son anda öğrendiğim o konuları artık hatırlamıyorum. Hayatıma pek de fazla bir şey katmadı. Çünkü o bilgiler sadece ezberlendi. Bilgisayarlardaki RAM gibi geçici bir hafızaya kaydedildi ve kullanıldıktan hemen sonra çöpe atıldı. Bunun yerine aralıklarla, fasılalarla çalışmak çok daha doğru bir strateji. Evet, o araları verdiğimiz zaman belki de önceden öğrendiğimiz bir takım bilgileri yine unutacağız ve onları tekrar çalışmak zorunda kalacağız. Ama işte bu tekrarlar sayesinde bir daha silinmemek üzere kalıcı belleğimize kaydedilmiş olacak. Yani hayatımızın, hikayemizin bir parçası haline gelecek. 4. Geri bildirimlere açık ol. Özellikle de hoşuna gitmeyecek olan geri bildirimlere. Güçlü olduğun tarafları zaten biliyorsun. Öğrenebilmek ve dolayısıyla gelişebilmek için zayıf olduğun tarafları da bilmen lazım. Dost acı söyler. Acı söylemelidir de zaten. İleride acı çekmemek için dostunun sesine kulak ver. 5. Israrcı ol. Benim kapasitem ancak bu kadar deme. Kimsenin zekası sabit değil, geliştirilebilir. Bir de ben sözelciyim, yok ben sayısalcıyım gibi ayrımları çok da fazla önemsememek lazım. Çünkü bir konuyu öğrenirken bizim zekamız kendisinin sözelci mi yoksa sayısalcı mı olduğunu pek de bilmez. Bazı konularda daha çok zorlanır, bazı konularda daha az. Siz bu zorluklara değil, öğrenilecek konunun kendisine odaklanmaya çalışın. Merak etmeyin, kapasiteniz ona da yeter. Mesela ben sözel bir bölümden mezun oldum ama matematiğe de ilgim var, fiziğe de. Hatta sözel konularda aldığım eğitimin sayısal konuları anlama konusunda bana yardımcı olduğunu da söyleyebilirim. Bunun tersi de mümkün. Öğrenciyken özellikle matematik derslerinden sonra sınıftan çıkınca arkadaşlarla aramızda ya bu konular bizim ne işimize yarayacak, biz sözelciyiz gibi şeyler söylerdik. Ama çok sonraları en sözel konuyu bile çalışırken anladım ki pi'yi de bilmek, p ise q'yu da bilmek çok işe yarıyor. Şimdi bir zaman makinesi icat edilseydi ve kendimi lise yıllarına geri döndürebilseydim ya bu ders bizim ne işimize yarayacak geyiğini yaparken kendi karşıma çıkar ve ona pi sayısı hakkında yaptığım şu videoyu izletirdim. O zamanki ben de muhtemelen ya o kadar okudun, eğitim aldın, ola ola YouTuber mu oldun ileride diye sorardı.
şimdiki ben de o eski kendime şu cevabı yapıştırırdım. Yeni bir şeyler öğrenmek için insanlara öğrendiklerimi öğretmekten daha iyi hangi yöntemi önerirdin? O zamanki ben de bu cevabım karşısında muhtemelen kal falan olurdu. Çünkü o zamanki ben sözelci olduğu için fizikçi Richard Feynman'la henüz tanışmamıştı. 20. yüzyılda öğrencilik yaptım ben. Bir şeyi basit bir şekilde açıklayamıyorsan onu yeterince iyi anlamamışsın demektir gibi bir sözü duymamıştı. Feynman Nobel ödüllü bir fizikçi. Feynman diyagramlarını yapmış, kuantum, nanoteknoloji, parçacık fiziği gibi konularda çalışmış. Hatta 1986'da uzay mekiği Challenger'ın neden infilak ettiğini bile açıklamış. Ne alaka diye düşünmeyin. Çünkü onun yaşam felsefesi hayatı anlamaya ve anlatmaya çalışmak. Sadece bir bilim insanı olarak değil, sıradan bir insanın da bu şekilde yaşaması gerek. Zaten ne alaka diye düşünmeye başlayacak olursak, kendisinin aynı zamanda şiirle, resimle, müzikle ilgilendiğini duyunca iyice kal olmaya başlarız. En büyük hobilerinden biri bongo çalmak. Bütün bu özelliklerinin ve o rengarenk kişiliğinin ötesinde ben onun en çok öğretici olan tarafını sevdim. Bu yönünü henüz bir öğrenciyken geliştirmeye başlamış. Princeton Üniversitesi'nin sınavlarına hazırlanırken boş bir defter almış, ilk sayfasını açmış ve şunları yazmış. Bilmediğim şeyler defteri. İşte o yıllardan beri geliştirmeye başladığı öğrenme tekniği 4 adımdan oluşuyor. 1. Öğrenmek istediğin konuyu seç ve onu çalışmaya başla. Öğrendiklerini bir kenara, daha da iyisi bir deftere yaz. 2. Çalıştığın konuyu sanki derste başkalarına anlatacakmış gibi açıklamaya çalış. Mümkün olduğu kadar basit ifadelerle. 3. Açıklamaya çalışırken sahip olduğun bilgide bir takım eksiklikler olduğunu fark edeceksin. İşte bu boşlukları kapatmak için yine kaynaklara, kitaplara geri dön. Konuyu eksiksiz anlatabilene kadar bu döngüyü tekrarla. 4. Basite indirge ve analojiler kullan. Yani konuyu benzerlikler bularak açıklamaya çalış. 4 adımlı bu öğrenme stratejisini öğrencilik yıllarımda ben kullanamadım maalesef. Bilmiyordum. Sözelciydim ben. Ama sonrasında profesyonel yaşamımda hiç fark etmeden kullanmaya başladığımı fark ettim. Hatta şöyle bir soru aklıma geldi. Madem Feynman bu şekilde işleri basite indirgemeyi öneriyor, acaba onun bu 4 adımlı stratejisini daha da basite indirgeyemez miyiz? Cevabı yıllarca üzerinde düşündükten sonra 3 kelimeye indirgeyebileceğimi fark ettim. Öğrenmek için öğret. Bu 3 basit kelime her şeyi özetliyor bence. Bir şeyi öğrenmek istiyorsan onu öğretmeye çalışmalısın. Bunu bir öğretmen edasıyla ya da konunun uzmanı iddiasıyla yapmana gerek yok. Hayat boyu öğreniciyim de kendine ve ben bugün bunları öğrendim, gel sana da anlatayım de arkadaşına. Bunu yapmaya çalıştığın zaman ne olacak biliyor musun? En başta saydığım o 5 uyarı vardı ya, işte onların hepsini dikkate almaya başlayacaksın otomatik olarak. Feynman'ın 4 adımlı stratejisini adını bile bilmeden kullanmaya başlayacaksın. Ve en sonunda da öğrenmek istediğin o konuyu kendi hayat hikayenin bir parçası haline getirmiş olacaksın. Do you like my bongos? Hayatımızın bir dönemi öğrenci olarak geçti ya da geçecek ama hayatımızın her döneminde öğrenici olmamız gerek. Mezun olduktan sonra bir kısmımız öğretmen oldu ya da olacak ama yeni bir şeyler öğrenmek için hepimizin öğretici olması gerek. Yılın bir gününü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz ama aslında her gününü Öğretmenler ve Öğrenciler Günü olarak geçirmemiz lazım. Çünkü bir şeyi daha iyi öğrenebilmek için öğretmek gerek. Bir de darbuka çalmak.